Kendinizi diğer insanlardan üstün mü görüyorsunuz? Türkiye'de Musevi olarak yaşamak zor mu? Gerçekten toplumdan dışlandığımı hissettiğim. Başka dini inanca sahip biriyle evlenir misin? Yani yine de bunun zor olacağını biliyorum. 3000 yıldır Mesih bekliyoruz. Ve bence bundan sonra bir 3000 yıl daha beklememizin bir mahsuru yok. Soram Ağası'nın yeni bölümünde Cefi ile birlikteyiz. Cefi bir Musevi. Merhaba Cefi. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Takipçilerimizin sordukları soruları cevaplamaya hazır mısın? Hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii. İsmim Cefi, soy ismim Yohay. İstanbul doğumluyum, doğma büyüme. Ve Türk'üm. Ailem tarafından bir Musevi olarak yetiştirildim. Aslında ben Museviler arasında da bir melez sayılırım. Çünkü babam Seferat Yahudilerinden, Seferat Musevilerinden. Onlar İspanya'dan 500 küsur sene önce Osmanlı Devleti himayesi altında İstanbul'a göç etmiş ve burada kalmaya devam etmiş Yahudiler arasından. Annem Doğu Avrupa'dan Türkiye'nin doğusuna, Van'a ve çevresine yerleşen sülalelerden bir tanesine mensup. Sonradan İstanbul'a taşınmışlar ve babamla annem bu şekilde tanışmış. Hatta doğuda yaşadıkları için annemin ailesinden Kürtçe bilenler var. Orada yerleştikleri için. Ve bildiğim kadarıyla da çok yanlış değilse dedem 1960'ların başlarında o köyde yani Başkale'de, Van'da ağamış ve bu şekilde seslenilirmiş kendisine de. Bu arada annem de ilginç bir şekilde annem ve ailesi Gürcistan'dan geldiler ama Aramice biliyorlar ve Aramice çok eski bir dil bildiğim kadarıyla. Bu beni hep büyülemiştir. Zamanında kütüphanelere girip bu konuyu araştırmıştım. Nasıl konuşuluyor Aramice hala diye. Çünkü Aramice bildiğim kadarıyla 5000 yıldan fazla geçmişi olan bir dil. Bu şekilde. Musevi nedir ve kimlere Musevi denir? Aslında Musevilik dinini seçmiş kişidir. Sonradan isteyen herkes Musevi olabilir. Buna herkes dahil. Herhangi bir din sahibi olabilir. Her Musevi Yahudi olmak zorunda değildir. Yahudilik anneden geçen bir ırktır. Bildiğim kadarıyla ben bu konulara uzman değilim. Din adamı da değilim. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Bana böyle öğretildi yani. Yahudilik bir ırk olduğu ve anne tarafından taşındığı ama sonradan da isteyen kişiler Musevi olabilirler. Belli prosedürleri var. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de Musevi olmak isteyen biri, belli bir internet sitesi var. Oradan veya din adamlarına danışarak veya yakındaki Yahudi cemaatine gidip bu konu hakkında sorular sorarak yönlendirme alabilir ve nihayetinde de İsrail'e gidip Musevi olabilir. Ama bunun genelde tüm dünyadaki en kısa yöntemi Yahudi biriyle, Musevi biriyle evlenmek. Yani illa Yahudi olmak zorunda değil. Eğer İsrail tarafından vatandaş ilan edildiyse o da Musevi sayılır. Ve sen Musevi değilsen ve onunla evlenirsen sonradan vatandaşlık alabilirsin. Yahudi ile Musevi arasında bir fark var mı? Bildiğim kadarıyla şöyle bir fark var. Yahudilik bir ırk ve soyun ismidir. Ve dünyada da genelde Musevilere Yahudi derler. Ama aslında bildiğim kadarıyla, yani ben din adamı değilim ve bu konuda uzman değilim ama bildiğim kadarıyla sonradan Yahudi olmayanlar da Museviliği seçebilirler. Bunun için belli prosedürler var. Çok bildiğim kadar zorlayıcı şeyler değil. Ama İsrail'e gitmek ve orada dini öğrenmek, din adamlarıyla birlikte bu prosedürler üzerinden geçmek gerekebiliyor. Muhafazakar bir Musevi misin? Değilim. Daha orta halliyim diyebilirim. Yani buradaki benim çevremde gördüğüm Müslüman arkadaşlarım İslam'a ne kadar yakınsa ben de kendi çevremdeki Musevi arkadaşlarım gibi Museviliğe o kadar yakınım. Yani dinin emrettiği ve benden istediği birçok şeyi yapmayabiliyorum. Bu konuda da özgür olduğumu düşünüyorum. Yahudi deyince ırkçı mı oluyoruz? Aslında hayır. Yahudi bir ırkın ismi aslına bakarsanız. Ama hakaret amaçlı başına ve sonuna ekleyebileceğiniz kelimelerle bunu ırkçı hale getirebilirsiniz. Yani bu çevremizde duyduğumuz şeyler. Ama tabii ki tasvip etmiyorum. Yani ben de ırkçılık yapmıyorum, ırkçı değilim. Bir de zaten ırkçılığın yapılmamasının tap yaptığı senelerde yaşıyoruz yani. Dolayısıyla hani Yahudi sadece bir ırkın ismidir. Irkçı olmuyorsunuz Yahudi dediğin zaman. Bir Musevi nasıl ibadet eder? Bir Musevi sinagoglarda ibadet eder. Sinagoglar da
çok yaygın bir şekilde bulunur ve Yahudilerin yaşadığı bölgelerde çok sık kullanılır. Bayramlarda ve diğer özel günlerde, Şabat'ta veya her gün bir Musevi orada duasını edebilir. Bir Musevi nasıl ibadet eder? Bir Musevi sinagoglarda ibadet eder. Sinagoglarda çok yaygın bir şekilde bulunur ve Yahudilerin yaşadığı bölgelerde çok sık kullanılır. Bayramlarda ve diğer özel günlerde, Şabat'ta veya her gün bir Musevi orada duasını edebilir. Kendinizi diğer insanlardan üstün mü görüyorsunuz? Ben şahsen görmüyorum. Türk'üm, burada doğdum, büyüdüm ve bundan gurur duyuyorum ve mutluyum bu konuda. Çevremdeki arkadaşlarım da bu şekilde düşünüyorlar. Buradan İsrail'e giden arkadaşlarım var. Onlar kendilerini üstün gördüğü için gitmediler. Burayı özlüyorlar, sürekli konuşuyorum kendileriyle. Hatta en yakınımdan babam İsrail'de yaşıyor. Ve onu da konuştuğumuz zaman özlediğini biliyorum, bana söylüyor. Yani üstün gören tanıdıklarım yok mu? Var. Tabii ki var. Çok yanlış düşündüğünü düşünüyorum onların. Ve çevremde bu konuda böyle düşünen, yani kendini üstün gören çok fazla kişiyle karşılaştım. Ama doğru olduğunu düşünmüyorum ve hani zaten bir ırkın öbüründen üstün olması şu an bulunduğumuz yılda bence çok saçma bir konu. Bunu şu an konuşulabilecek bir şey durumunda olduğunu düşünmüyorum yani. Zaten aynı tabanda, aynı medeni ve hukuki sistemde bir arada yaşıyoruz. Yani ister olarak üstün görüyor olmam bana bir şey katmaz. Ve başkasına kattığını düşünmüyorum. Her Musevi zengin mi? Değil. Ben çok zengin bir Musevi değilim. Ve Türk arkadaşlarım, yani Türk Musevi arkadaşlarım arasında da çok zengin olmayanlar var. Çok zor durumda olanları da bizzat gördüm. Kendi ailemin içerisinde de var. Zengin Yahudilerle de karşılaştım. Ama dünyaya baktığımız zaman zengin Yahudilerle karşılaşmak çok sık gördüğümüz bir şey. Yani çoğunluk zengin olabilir ama bizzat ben değilim şahsen. Veya öyle düşünüyorum. Musevi toplumunda para biriktirilip ihtiyacı olan Musevilere verildiği doğru mu? Bildiğim kadarıyla böyle bir şey var. Türkiye'de özellikle eskiden cemaatler, şimdiki ismiyle topluluklar, vakıflar altında toplandılar. Bu her topluluk bir vakıftı ve sonradan vakıflar bir araya geldi. Ve vakıflar da kendi toplumlarına yakın olan Musevi vatandaşlarımızın kayıtları mevcut doğal olarak. Çünkü biliyorlar kimler yaşıyor ve kimler zor durumda. Ve biz bildiğim kadarıyla belli aralıklarla bağış yapılıyor kendilerine. Bunu en yakınımdan şöyle gördüm. Baba tarafımdan çok yakın bir akrabam yıllar boyunca hastaydı ve zor durumdaydı. Ve ona topluluğumuz tarafından bağış yapıldığını ve erzak yardımı yapıldığını kendim birebir gördüm. Bütün Museviler cimri mi? Bence değil ama cimri olduğunu gördüğüm Museviler de var tabii ki. Yani bu konuyu çok uzatmamız gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü etrafında cimrilik yapan Museviler Musevi oldukları için değil, gerçekten de yani parayı tutmayı sevdikleri için bence cimrilerdi. Yani bu genin onlara cimrilik kattığını düşünmüyorum. Kabala hakkında ne biliyorsun? Kabala bildiğim kadarıyla dinin farklı bir kulvarında ilerleyen bir mistisizm, kurallar bütünü. Ve ben kabalist değilim. Çevremde çok uzağımda buna inanan insanlar var. Kendilerini onlardan yeni Musevi olarak görüyorlar. Ve bildiğim kadarıyla kendi içerisinde sert kuralları olan veya uygulamaları olan bir mistisizm inancı. Çok az böyle üstünkörü bildiğim hayat ağacı gibi kavramları var. Ve bir kurallar bütünü. Kelime anlamı olarak da gelenek anlamına geldiğini biliyorum Kabala'nın, İbranice'de. Ve gördüğüm kadarıyla da Sufizme yakın inanç çerçevesinde ilerliyor. Budur. Museviler hakkında üretilmiş komplo teorileri var mı? Var. Bildiğim kadarıyla çok fazla duyuyorum. Ve çok böyle bana bazıları çok uçuk ve saçma geliyor. İşte dünyanın yönetilmesi, işte paranın sadece Yahudilerin etrafında, Musevilerin etrafında dönüyor olması, ne bileyim mesela işte Masonların hepsinin Yahudi olduğunun düşünülmesi falan gibi. Ya ben böyle düşünmüyorum. Ama insanların hoşuna gidiyor komplo teorisi üretmek. Ve bunlara bu şekilde inanç bağlamak ve insanları heyecanlandırıyor belki.
Ama bu komplo teorilerini ben gülüp geçiyorum açıkçası. Kaşerut kuralları hakkında ne düşünüyorsun? Kaşerut bildiğim kadarıyla belli başlı kuralları olan bir beslenme biçimi. Tevrat bunu emrediyor. Ama ben bu şekilde beslenmiyorum. Kendimi buna zorunlu hissetmiyorum. Bu serbestliğe sahibiz zaten. Nasıl Ramazan'da herkes oruç tutmayabiliyorsa aynı şekilde biz de kaşeruta bakmayabiliyoruz. Bu çoğu kişi tarafından yadırganabiliyor ama ben kendimi rahat hissediyorum bu konuda. Ve Türkiye'de de kaşeruta bakan arkadaşlarımın zorlandığını da görüyorum. Kaşerut aslında özünde uzmanlaşmış bir kasap, haham, din adamı tarafından doğru şekillerde kesilen hayvanların dinen yemeğe hazır edilmesi ve bunun dışında da yenemeyecek bir sürü yiyecekle birlikte bir beslenme bütünüdür. Bildiğim kadarıyla çoğu yemek kaşeruta uygun bir şekilde hazırlanıyor. Üzerinde damga basılıyor. Tıpkı helal gibi. Aslına bakarsanız İslam'daki helalin karşılığı diyebilirim. Bir Müslümanın kestiği eti yiyor musunuz? Ben şahsen yiyorum. Çünkü kaşeruta bakmıyorum. Söylediğim gibi. Şahsen hani Türk olduğumdan dolayı da dürüm yemek için Adana'ya gidebiliyorum. Veya sakatat çok seviyorum mesela. Normalde kaşeruta göre bunların yenmemesi gerekiyor. Yani tabii ki bir Müslümanın kestiği eti tabii ki yiyorum. Ama kaşeruta bağlı olanlar yememeyi tercih edebilirler. Türkiye'de bile. 3000 yıldır Mesih mi bekliyorsunuz? Daha ne kadar beklemeyi düşünüyorsunuz? Bildiğim kadarıyla evet. 3000 yıldır Mesih bekliyoruz. Ve bence bundan sonra bir 3000 yıl daha beklememizin bir mahsuru yok. Mesih'in Yahudiler tarafından kurtarıcı olduğu düşünülüyor. Henüz gelmiş değil. Ama bir zaman yani bunun üstünde çok konuşulduğunda bence mitolojik bir anlama da kayabiliyor. Ama Tevrat'ta çok sert bir dille Mesih'in geleceği söyleniyor. Türkiye'de Musevi olarak yaşamak zor mu? Zorlandığım yerler oldu. Gerçekten toplumdan dışlandığımı hissettiğim, üzerime gelindiği, çok zorda kaldığım durumlar oldu. Yani bunu arkadaşlarıma, işte seküler arkadaşlarıma anlattığımda şok oluyorlar, çok şaşırıyorlar. Türkler nasıl böyle şeyler yaparlar diye. Ama çevremde çok fazla duyuyorum, görüyorum. Ve buna biz antisemitizm diyoruz. Hatta antisemitik tweetlerin ve yorumların biriktirildiği bir sitemiz bile var. Gördüğüm kadarıyla bir blog var. Yani çok maruz kaldım. Defalarca bu konunun üzerinden konuşmak zorunda kaldım. Ve kavgaya varabilecek kadar sorun yaşadığım oldu Türkiye'de. Ama ben yine de hani saçma milliyetçilik yapmak için söylemiyorum. Gerçekten Türk olmayı seviyorum. Ve her yerde Türk olduğumu ve Yahudi olduğumu söyleyebiliyorum. Her yabancı arkadaşımın yanında ve her ülkede. Bundan asla çekinmiyorum ve utanmıyorum. Ama ırkçılık 21. yüzyılda da olsak yani dünyamızın bir gerçeği her yerde var. Musevi olduğun için hiç tehdit aldın mı? Evet, aldığım oldu. Yani çok minik bir örnek olacak ama mesela ben okuduğum lisede din dersinden muaftım. Ve bundan çok sorun çıkartan arkadaşlarım oldu. Tabii ergenlik, bir şey diyemiyorum ama sırf bu yüzden tehdit edildiğim, üzerime yüründüğü falan oldu. Bunlar tabii ufak tefek şeyler, daha çocuktuk. Ama ondan sonra iş hayatında birçok kez bu tür tehditlerle karşılaştım. Ufak tefek. Bazen de benim orada olduğumdan hoşnut olmayan arkadaş ortamlarına girdiğimde böyle tehdit değil de kendini benden uzaklaştırmak isteyenler oldu. Nazikçe bunu belirtenler oldu veya çok sert bir dille ırkçılık yapanlar oldu. Yani Türkiye'de azınlık olmanın bir parçası zaten ırkçılık. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla böyle. Ama böyle olmasını istemezdim. Biz hani çok onlarca topluluğun mozaiğiyiz. Ve ona rağmen başımıza bunların geliyor olması beni üzüyor. Musevi olduğun için iş hayatında sıkıntı yaşadın mı? Yaşadım. Ben bazen girdiğim ortamlarda uygun bulmuyorsam Türk ismimi kullanıyorum. Yani aslında Türk ismim yok kimliğimde ama göbek adım gibi kendime bir isim uydurdum. Cem diye. Ve kendimi Cem diye tanıtmıştım başka bir iş yerinde. Ve kendileri de dine çok yakınlardı.
Ve zaten bulunduğu bölge de aynı şekildeydi. Ve sonradan bir şekilde gerçek ismim yani Jeffy ortaya çıktığında bir kimlik işi lazım olmuştu. Kimlik lazım olmuştu. Patron benimle konuşup seninle çalışmak istemiyorum diye nutuk çekmişti. Ve ben de eyvallah deyip çıkmıştım. Türkiye'de azınlık olmak nasıl bir his? Bence çok güzel bir his. Çünkü ebeveynlerimin anlattığı kadarıyla birçok azınlığın bir arada yaşadığı zamanlar çok iyiymiş, çok güzelmiş. Bütün bayramlar bir arada kutlanırmış. Ve hepsi dillere destan anlatırlar. Yani herkes bir arada mutlu yaşardı diye. Benim jenerasyonum ve ben bunu çok göremedik gibi. Ama hala azınlık olduğum için çok sevildiğim ortamlar ve benden tanışmak isteyenler çok oluyor. Veya işte aksine hiç azınlıkların İstanbul'da olmadığını bilen ve buna çok şaşıran insanlar da tanıdım. Onlara anlatınca 500 yıldır İstanbul'da yaşadığımızda şok oluyorlar ve seviniyorlar. Yani Türkiye'de Yahudilerin ne işi var, burada Yahudiler var mıydı diye soran birine işte bizim seferat olduğumuzu ve İsmail'den 500 sene evvel İstanbul'a geldiğimizi anlatınca gerçek bir İstanbulluyla tanıştığını düşündüğü için seviniyor. Yeni tanıştığım insanlar genelde. İsrail'in dış politikasına katılıyor musun? Ben şahsen katılmıyorum. Çevremde katılan birine rastlamadım. Ve benim yakın çevremde de yani İsrail'de yaşayan arkadaşlarımdan ve akrabalarımdan tut hiç kimse savaşı savunmuyor. Ben de savunmuyorum. Ben bitmesini istiyorum ve oradaki Filistin'deki insanların özgürleşmesini istiyorum. Ama bu ölümlü olmasın kesinlikle. Bunun bir toprak kavgası olduğunun farkındayım. Fakat bu dış politikanın ne Türkiye'de yaşayan Yahudiler tarafından ne de tanıdığım İsrail'de yaşayan İsrail vatandaşları tarafından desteklendiğine rastlamadım. Kime sorsam biz desteklemiyoruz diyor. Hasidik Musevi nedir? Bildiğim kadarıyla ben uzman bir din adamı değilim tekrar almak gerekirse. Ama Hasidik Museviler bildiğim kadarıyla kendini dinine çok yakın gören cinste Museviler diyebilirim. Yani ben daha orta halli kendime öyle diyebilirim. Musevi olduğum için yine din tarafından emredilen bayramları uyguluyoruz, kutluyoruz. Ama çevremde Hasidik Musevi yok. İsrail'e gittiğimde veya Amerika'ya gidenleriniz varsa aranızda illaki rastlamışsınızdır. Ben de rastladım İsrail'e gittiğimde. Kendileri farklı bir dünyada yaşıyormuş gibi kendilerini dine adamışlar. Ben çevremde görmediğim için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Ama gördüğüm kadarıyla çok kendilerini dine adamışlar ve Hasidik inancın belki de daha üstün olduğunu düşünüyorlar. Bizim gibi normal Yahudilere göre, normal Musevi dinini icra edenlere göre. Hasidik Museviler kimler? Gördüğüm kadarıyla dine çok yakın olanlar ve kendini Hasidik olarak tanımlayanlar. Ve İsrail'e gittiğimde bildiğim, araştırdığım ve soruşturduğum kadarıyla çalışmayan, sadece ibadet eden ve devletten bu yolla maaş alan insanlar. Hatta İsrail'de kendi hakkıyla çalışıp kazananlar, onlara maaşı için toplanan vergilerden şikayetçiler. Ve ben bunu çok normal buluyorum. Rahatsız edici bir durum diyebilirim belki. Ben bizzat tanıdığım olmadı. Türkiye'de hiç Hasidik Yahudi görmedim. Gördüysem de hiç sohbetim yoktur diyebilirim. Olan arkadaşlarım var. Ama yani ben kendimi yakın hissetmiyorum. Hiç düşünmedim çünkü yani daha orta halli bir Museviyim diyebilirim. Gördüğüm kadarıyla da yani ve araştırdığım kadarıyla görünüşleri de birbirlerine çok benziyor. Hepsi şapka takarlar, ceket giyerler ve beyaz gömlek giyerler. Ve dini bir araç olan tallet hep işlerindedir. Çünkü Tanrı tarafından hep
kutsal olduklarını düşündükleri için kendilerinin çok dua ettiklerinden dolayı takarlar. Ve hepsi genelde birbirlerine benzer. Gördüğüm kadarıyla mahallelerine veya dua ettikleri yerlere girdiğimizde hepsi birebirdir. Yani bu ben çok ilgimi çeken bir şey. Ve garipsiyorum açıkçası. Hasidik Musevilerin favorilerini uzatma nedeni nedir? Bununla ilgili bir bilgiyi internette okumuştum. Bana din adamlarından biri bizzat bunu söylemedi ama doğrudur diye düşünüyorum. Hepsi kafalarını kazıtır, kadınlar dahil. Sadece erkekler favorilerini uzatırlar. Çünkü bildiğim kadarıyla onların inancına göre, Tevrat'ta bu var mı emin değilim. Okudum Tevrat'ı ama böyle bir şeye rastladığıma emin değilim. Bildiğim kadarıyla kafaları onların sahip olduğu ölümden sonraki hayatta sahip oldukları yeri ifade eder. Ve bu bir tarlaya benzetilir. Ve her zaman tıpkı zekat vermek gibi tarlanın iki köşesindeki kısmı diğer arkadaşlarını ayırmak istersin Yahudilikte. Ve o yüzden bu iki bölgeyi uzatırsın ve diğer Musevilere adarsın. O yüzden uzatırsın saçlarını. Bir de şöyle bir durum var. Onu da bir yerde okumuştum ve arkadaşlarım çevresinde de çok duyuyorum. Cennete gittiklerinde favorilerinden meleklerin tutup onları taşıyacaklarını düşünüyorlar. Ama ben bunu bizzat bir Hasidik Yahudi'den duymadım. Ama böyle olduğunu okumuştum. Hasidik Musevilerin cinsel ilişki sırasında aralarına çarşaf serdikleri doğru mu? Yani bildiğim kadarıyla böyle bir şey var. Ama yani çevremde duyduklarımdan ibaret sadece. Hasidik Yahudilerde cinsel haz ve mastürbasyon hoş karşılanan bir şey değil. Cinsel ilişki sadece bir amaçtan ibaret diyebiliyorum. Bu yüzden çarşafa göz teması olmadan bir aralık açarak ilişkiye girdiklerini duymuştum. Başka dini inanca sahip biriyle evlenir misin? Evlenebilirim. Bu tercihi bize topluluğumuz yani Türkiye'deki Museviler veriyor. Hani aslında bu tercihi yaptığında yine kendi dinimi uygulamaya devam edebilirim. Ama bu fikre yakın olan çevrem var. Bu fikre uzak olan çevrem var. Kendi içlerinde bir sessiz savaş halindeler. Orada bir soğuk savaş dönüyor. Yani ebeveynlerim ve daha yaşlı tanıdıklarım bunun yanlış olduğunu ve onların kendilerince asimile olmamamız gerektiklerini savunuyorlar. Sonuçta hani farklı iki dinin bir arada evlilik uygulaması ve bundan sonra yaşanacak problemleri öngöremiyoruz ve bazen çözüm getiremiyoruz. Çünkü çevremizde çok fazla dinle ilgili olay dönüyor. Sonuçta biz de Türkiye'de yaşıyoruz ve burası İslam dinine sahip bir ülke. Hani ben iki dinin bir ailede aynı anda uygulanabildiğini görmedim. Ama bu başka bir konu. Evlenebilirim. Bu başka bir konu. Yani özgürlükçü düşünüyorum. Ve asimile olma konusuna ne çok yakınım ne çok uzağım. Ortadayım yani. Bu konuda dediğim gibi çevremde çok sert düşünen arkadaşlarım ve akrabalarım var. Sence Yahudiler binlerce yıl sürgünde yaşayıp da nasıl asimile olmadılar? Bence çok zorluk yaşadıklarını görüyoruz tarih boyunca. Holocaust olsun, yani bu bir soykırım sonuçta ve milyonlarcası öldürüldü. Sürekli bu tip sürgünlerden, savaşlardan ve dışlanmalarından ders alıp birbirlerine tutunuyorlar. Bunu çok net görebiliyoruz yani ve birbirlerinden güç alıyorlar ve onları destekleyenlerden de güç alıyorlar. Yani onları bu dayanışma uzun süreli hayata tutuyor diye düşünüyorum. Hiç Müslüman olmayı düşündün mü? Düşünmedim.
Ama inceledim. Yani fikrim olması açısından bir baktım ve kendime uygun bulmadım. Ama yani bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. İleride bir gün fikrim değişirse olabilir. Ama şu an için mutluyum Musevi olmaktan. Ve kendimi daha iyi hissediyorum diyebilirim. Çok uzak bulmuyorum bu arada. Dinleri birbirine eşit görüyorum. Asla bahsettiğim gibi üstün görmek gibi bir fikrim falan yok. Ama düşünmüyorum. Cennete sadece Musevilerin gireceğine mi inanıyorsun? Evet, bütün dinlerde bunun söylendiğini görüyoruz ve duyuyoruz ve okuyoruz. Ama yani hepsi sadece kendilerinin gideceğini düşünüyorsa bence bu işte bir hata vardır. Yani dini sorgulamak gibi olmasın. Ama sadece Musevilerin gideceğini düşünmüyorum. Yahudilik neden anneden geçiyor? Yahudilik ırk taşınmasıyla geçiyor ama dediğim gibi sonradan da Musevi olunabiliyor. Ama Yahudilik bir ırk olduğu için anne tarafından taşınıyor. Genlerin anne tarafından taşıdığına inanılıyor. Ama Yahudi olmayan bir Musevi ile Yahudi olan bir Musevi arasında toplumsal olarak yani Yahudi toplum, Musevi toplumu içerisinde bir ayrım yok. Tüm dinler gözünde eşit mi? Evet, aslında tek tanrı dinlerin hepsi gözünde eşit. Okuduğum ve araştırdığım kadarıyla hepsi tek tanrılı inanca sadık. Ve bu da beni çeken şey oldu. Museviliğin hak dini olduğuna nasıl ikna oldun? Çocukluğumdan beri bu bana öğretildi. Ama tabii sonrasından insan sorgulamak istiyor, araştırmak istiyor. Araştırdığımda tek tanrılı inanca sadık olan dinlerin hepsinin kendince hak dini olduğunu öğrendim. Ve ben de kendi uyguladığım dinin çok yani bundan sonrasını sorgulamadan uygulamaya devam ettim. Ama araştırdım da ve baktığımda, okuduğumda ikna oldum. İsa'nın da bir Yahudi olması Hristiyanlığa bakış açını değiştiriyor mu? Çok ilginç bir konu. Aslına bakarsanız değiştirmiyor ve onun Hazreti İsa'nın kendine çok özel bir serüveni var. Ve toplumunu savunmuş ve toplumu için uğraşmış bir insan. Yani öncesinde Yahudi olması benim okuduğum kaynaklarda geçmiyor Musevilikte. Ama çok ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve bakış açımı da değiştirmiyor. Ama yine de bunun doğruluğuna inanmayanları gördüğümde şaşırıyorum. Musevi olmayan kişilere güveniyor musun? Elbette. Yani asla bu konuda ayırmıyorum insanları. Zaten alışkanlığında değildir dinlerini sormak insanların. Etrafımdaki arkadaşlarım herhangi başka bir güvendiğim Müslüman arkadaşımdan daha güvenilir değil. Veya çok güvendiğim bir Müslüman arkadaşım etrafımdaki Musevi arkadaşlarımdan daha az güvenilir değil. Başka dinden olan bir insana ticaret yapar mısın? Tabii ki yaparım. Zaten şu anda da yapıyorum. Asla bir güvensizlik söz konusu değil. Birbirimize sonsuz güveniyoruz diyebilirim yani. Hani insanlar normal hayatlarında, iş ilişkilerinde birbirlerine ne kadar güveniyorsa bizde de din söz konusu olmadan birbirimize güveniyoruz. Ve bu konuda hiç yani din konusu ticaret sırasında hiç açılmadı. Herkes bilgiye dayalı konuşuyor. Daha az biliyorsan daha az güvenilir oluyorsun. Türk milletinin Musevilerle olan ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Çok kucaklayıcı olduğunu düşünüyorum. Zaten Seferat Yahudilerinin de İstanbul'a gelişi 500 küsür sene önce Osmanlı Devleti tarafından. Bana sorarsanız dilleri destan bir olay. Büyük bir azınlığı İspanya'da savaştan kurtarıp kendi himayeleri altına alıyorlar. Buna benzer bir örnekte şöyle bir şey biliyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da Yahudi asıllı vatandaşları sadece kendi inisiyatifleriyle Türk diplomatlar Türk vatandaşlığı ve pasaportu verip savaştan kaçırıp onları Türkiye'ye getiriyorlar. Yani bu Türk diplomatların kendi çabasıyla olan bir şey. Bununla ilgili yazıları, anıları, kutlamaları görünce çok şaşırmıştım. Hala anma yürüyüşleri falan yapılıyor. Birkaç yerde okuduğum kadarıyla. Yani Türklerin kucaklayıcı yapısı bizi hep mutlu etmiştir. Ve burada çok büyük bir gururla yaşıyoruz yani. Neve Shalom ve Bet İsrail sinagoglarına düzenlenen saldırılar hakkında ne düşünüyorsun? Çok trajik bir olay.
Hepimizin bildiği gibi El-Kaide'nin üstlendiği bir olay zaten. Aynı anda eş zamanlı yapılan bir saldırı. Yani buna baktığımda üzücü bir şekilde aslında sinagoglara yapılan ne ilk ne de son saldırı olduğunu görüyorum. Çok üzücü gerçekten. Benim arkadaşlarımın arasında o sırada sinagogun içerisinde ibadet halinde olanlar da var. İşte onlar bana hep anlatırdı çıktıklarında gördüklerini vesaire. Yani bunu biz zaten anıyoruz kendi toplumumuzun içerisinde de ve tekrarlanmamasını umuyoruz. Çok üzücü bir olay ve yaşanmamasını diliyorum bir daha. Sence dünyada İsrail'e bir karşıtlık var mı? Varsa ne zaman başladı? Bence temelde Siyonizmle başladı. Siyonizm bir ideoloji ve onlar Yahudiliğin ve Museviliğin daha üstün olduğunu düşünüyorlar. Ve bu konu İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda çok konuşuldu. Ve Orta Doğu'da ve çevresinde yaşayan Yahudilere bir devlet kurulmasına karar verildi. Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle birlikte bu olay yaşandı ve sadece bütün Yahudilerin, bütün Musevilerin bir araya toplanması değildi olay. Aynı zamanda bu Tevrat'ta da yazıyor. Yani vaat edilmiş toprakların şu anki İsrail topraklarında olduğu Tevrat'ta da yazıyor. Ve savaş çıkışında İsrail Devleti kurulduğunda bir nefret doğmasını ben şaşırmıyorum açıkçası. Ve bugüne kadarki gördüğüm İsrail karşıtı yorumların da temelinde bu sebebin yattığını düşünüyorum. Çok karışık bir konu. Neresinden tutarsanız bence elinizde kalıyor. Yani çünkü her taraf kendince haklı. Böyle. Neden İsrail'e gitmedin? Türkiye'de yaşıyorsun. Aslında gittim. Hem de defalarca. Hatta ailemin de büyük bir kısmı orada yaşadığı için yıllar önce aylar boyunca kaldım. Ve merak da ettiğim için hani çok da bahsedildiği için ailemin içerisinde sokak sokak gezdim her yerini. Uzun bir turla gezdim ve çok keyif aldım. Ve orada karşılaştığımda çok şaşırdığım şeyler oldu. Mesela Arap Yahudileri orada yaşıyorlar ve sayıları hiç az değil. Bildiğim kadarıyla 1,5 milyon tane Arap Yahudisi yaşıyor orada. Yani çölünden en lüks gece kulübüne, işte Lut Gölü'nden Kudüs'e her yerini gezdim. Oraya taşınmamamın sebebi de yani şu an bunu uygun görmüyor olmam kendimce. Seviyorum Türkiye'de yaşamayı. Kendimce bir problem görmüyorum. Yani yaşamak zorunda bırakılmadığım sürece gitmeyi de pek düşünmüyorum ama geleceğin ne göstereceği de belli olmaz. Mutluyum burada. Oraya giden, taşınan ailemin ve arkadaşlarımın Türkiye'yi özlediğini bizzat şahidim. Hep bahsederler zaten. Ve yani hani eminim ki içlerinden bir parça burada kaldı. Türkiye'de Yahudilere karşı yapılan eylemler hakkında ne düşünüyorsun? Bu ilk gördüğümde çok şok olduğum bir durumdu. Çünkü ırkçılığın, nefretinin böylesiyle hiç karşılaşmamıştım. Toplumsal açıdan bir genel nefret olduğunu görmüştüm. Tabii bu bir azınlık olduğunuz için illaki korkutuyor sizi ve cesaretinizi düşürüyor. Hani buraya geliş hikayemizi bildiğimden çok sevildiğimizi düşünüyorsun çocukken. Ve büyüdüğünde de bunlarla karşılaşınca çok üzülüyor insan. Ama sonradan anlıyorsun ki bu söylenenlerin hiçbiri Türk Yahudilerle ilgili değil. İsrail'in dış politikası ile ilgili. Dolayısıyla bir şekilde kulak arkası ediyorum diyebilirim. Şabat tam olarak nedir? Şabat aslında Tanrı'nın dünyayı 6 günde yarattığı ile ilgili. 6 gün boyunca çalışmış ve bir gün dinlenmiş. O günde Yahudi takvimlerine göre Cuma akşamından Cuma güneş batışından Cumartesi güneş batışına kadar olan süredir. Bu her hafta tekrarlanır. Ve Musevilikte en önemli görülen gündür. Bütün bayramların üzerindedir. Ve mutlaka ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konudur. Ne olursa olsun Cuma akşamı aile toplanır. Kısa bir dua edilir ve yemek yenir. Ve bu her halükarda, her durumda yapılır. Ben çok işlerimi iptal ettim. Sırf Şabat yemeği yiyebilmek için.
güzel bir gelenek ve bence aileyi toparlayan bir şey. Tevrat'taki önemi de apayrı zaten. Şabat aslına bakarsanız aynı zamanda çalışmamayı ve kendini işiyle alakalı bir şeye bağlamamayı temsil eder. Nasıl Tanrı dinlendiyse bir gün boyunca siz de sadece dua etmeli, çalışmamalı ve kendini maddi hayata bağlayan her şeyden uzak durmalısınız. Kendinizi maddi hayata bağlayan her şeyden uzak durmalısınız. Örneğin elektrikli bir cihaza dokunmamalısınız. Araç kullanmamalısınız. En başta çalışmamalısınız. Dinlenip dua etmeniz lazım. Bunu herkes birebir uygulamayabilir. Gayet doğal. Çünkü Cuma akşamından Cumartesi akşamına Türkiye'de herkes çalışır örneğin. Birebir uyanlar da var. Ben çok güzel bir gelenek olduğunu düşünüyorum. Ve dinin de çok net emrettiği bir şey Şabat. Bu şekilde. Dinden çıkmanın bedeli ağır mı? Değil. Bu konuda serbestsiniz. Museviliği inancınız yoksa rahatça dinden çıkabiliyorsunuz. Örneğin Müslüman olmak istediğiniz zaman bunu çevrenizdeki hahamlara, din adamlarına danışıp bu yolda ilerlemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani sizi kimse dışlamaz. Sadece eğer varsa çevrenizde çok kendini üstün görenler sizi dışlıyormuş gibi yapabilir. Ama ben topluluğumuzda bunun öyle inanılmaz ayıp bir şey olarak görüldüğünü düşünmüyorum. Veya işte konuşulmaması gereken bir şey olarak görüldüğünü düşünmüyorum. İsteyen istediğini yapmakta serbest olarak görüyorum. Bu arada bütün söylediklerim hadsizlik olanları katmıyorum. Onların olayı bambaşka zaten. Bu şekilde.